Arkadaşlar merhaba. Scott Peck'in Az Seçilen Yol adlı eserine dair yaptığımız müzakerelerde sevgi disiplinlidir başlığını ele alıyoruz. Hatırlayacağınız üzere sevgi ve disiplin ilişkisine önceki müzakeremizde de değinmiştik. Şimdi bugün de farklı boyutlarıyla meseleyi tartışacağız, müzakere edeceğiz. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Biz sevgiden ne anlıyoruz? Yani sevgi dediğimiz zaman karşımızdaki insanı belirlemeyi, onu değiştirmeyi, dönüştürmeyi ya da kendi benliğimizi terk edip ona yönelerek onda anlam bulmayı mı deniyoruz? Şimdi bu iki noktayı, yani bir taraftan karşımızdakini değiştirmeyi, diğer taraftan da kendi benliğimizi yok ederek ona katılmayı anlıyorsak eğer, müzakerenin sonunda tekrar bunu bir değerlendirelim. Çünkü sevgide genelde anlayış karşısındakiyle beraber daha iyi bir noktaya gelmekten çok demin iki dediğim husus üzerinden ilerliyor gibi geliyor bana. Şimdi Scott Peck de aslında sevginin öz disiplinle alakalı olduğunu söylüyor. Yani bir insan seviyorsa kendisini sevdiğiyle beraber geliştirecek, tekamül ettirecek, daha nitelikli hale getirecek bir ortam ve yaşam biçimini geliştirmek zorundadır. Ve bundan dolayı da ruhsal tekamülün en önemli unsuru sevgidir ve seven insan mutlak anlamda karşısındakine değer verir. Değer verdikçe onu anlamaya çalışır ve anladıkça da davranışsal olarak İkisi beraber daha iyi bir noktaya gidecektir. Şimdi bu noktada verdiği bir örnek var aslında burada. Bir bohem çiftten bahsediyor ve bu çift sürekli olarak her gün kavga ediyorlar. Tabakları fırlatıyorlar. Birbirlerine karşı hakaretlerde ya da işte şiddet içerikli eylemlerde bulunabiliyorlar. Fakat bu eylemlerin neticesinde sonra yine yola devam ediyorlar. Ve bu süreç Scott Peck'in önüne gelene kadar ciddi sorunlarla ilerliyor. Scott Peck burada sorunu tespit ediyor ve diyor ki sizin ilişkinizdeki temel sorun disiplinsizlik. Öz disiplini sağlayamamak. Ve yapmanız gereken birbirinize karşı bu kırıcı ve yıkıcı davranışları bir tarafa bırakıp öz disiplinle ve kendinizi geliştirerek başka bir ilişki biçimi geliştirmeniz gerekiyor diyor. Fakat bu bohem çift Scott Peck'e diyor ki biz tutkularımızla, arzularımızla yaşamayı seven bir çiftiz ve bu yaşam biçimimizden ödün veremeyiz. Sen bizim tutkularımızı öldürüyorsun. Yani biz bu şekilde yaşamaktan memnunuz şeklinde bir dönüşle terapiyi bırakıyorlar. Bu noktada Scott Peck bu birliktelikle ilgili yorumunda bunun renkli bir birliktelik olduğunu söylüyor. Fakat şimdi her renkli olan şey güzel, estetik ya da bütün insanların dikkatini çekecek derecede değerli midir? Bunu şu örnekle veriyor. Mesela çocukların rastgele resim yaparken boyaları, renkleri serpiştirerek ortaya koydukları tablolar kimi zaman çok dikkat çekici olabilir. Ama bu tabloların ya da bu eserlerin hiçbirisi David'in Sokrates'in ölümü ya da Giorgione'nin Üç Filozof ya da Rafael'in Atin Okulu gibi tarihsel açıdan kendini, renk uyumunu ve tonlamalarını yerli yerinde uygulayan bir sistem ortaya koyan. Şimdi bu tablolardan bahsetmişken de müzakeremize katılan arkadaşlara sanat ve felsefe içeriklerimizde öneririm. Sanat ve felsefe içeriklerimizde bu tabloların analizini de yaptık. Yukarıdaki linke tıklayarak oradan da bu içeriklerimize erişebilirsiniz. Şimdi dediğimiz gibi insanlar beraber olduklarında renkleri diledikleri gibi serpiştirerek belki bir takım zevkler elde edebilirler. Ama Scott Peck'in aslında vurguladığı şey şu. Bizim tekamül dediğimiz, yani o renkleri koyduğumuz yerde kendisini gösteren, daha üst değerlere ileten, ahengi, uyumu ve birlikte yüceliği sağlayan bir davranışsal duruma işaret ediyor. Şimdi ben videonun başında sorduğum soruya tekrar geri dönmek istiyorum. Çünkü burada Scott Peck bize bir örnek verecek. Özellikle insanın duygularının, arzularının insanın kölesi olduğunu söylüyor. Ve eğer insan duygularını kullanmayı bilirse kendisinin emri altında olan bu yetenekler onu çok iyi noktalara da götürebilir. Onun için çok büyük hizmetkarlar da olabilir. Eğer kullanmayı beceremezse onun için yıkıcı ve düzensiz bir yaşamın da anlamı haline gelebilir. Şimdi buradaki temel hareket noktasında 3 farklı yaklaşım söz konusu. Yani duygularımızı kullanırken biz 3 farklı yaklaşımla olaylara hükmederiz diyor Scott Peck. Duygularımıza karşı yaklaşımlarımızdaki ilk tutum bunları hiçbir şekilde dizginlemeden, düzene sokmadan, nerede nasıl davranacağımıza dair hiçbir belirlenim yapmadan onları serbest bırakmaktır diyor. Şimdi Scott Peck'in hizmetkarımız olarak tanımladığı duygular eğer bizim tarafından disipline edilmezse, mesela evde hizmet eden bir hizmetli olarak düşünürsek, hizmet yapmak yerine tam tersine evi yağmalayan, kırıp döken, hiçbir şekilde temizliğine riayet etmeyen
tam tersine bizim evden dışarı çıkacak boyuta geleceğimiz bir düzensizliğe sebebiyet verecektir diyor. İşte bu düzensizliğin ve duygu durumunun aşırı şekilde boş vermişlikle ilerlemesinin sonucu olarak bir dengesizlik olarak karşımıza çıkıyor. İkincisi ise hizmetkar olarak gördüğümüz insanlara zulmederek, baskı yaparak, onların üzerinde yıkıcı, sert muamelelerde bulunarak onları disiplin etmeye çalışmak. Bunun altında da şu vardır. Eğer biz burada bu kadar yıkıcı, kırıcı olmazsak bunlar benim sözümü dinlemez. Evin içerisinde başıboşluk çıkar. Evin içerisinde benim dediklerim yerine gelmez şeklinde bir şey var. Ve o zaman da ne olur? Bu hizmet veren kişi belli bir noktaya geldikten sonra psikoza ya da yoğun nevroza girerek bir isyana dönüşecek, duygu durum bozukluğuna sebebiyet verebilecektir. Yani İkisinde de başıboşlukta da zorbalıkta da kişinin duygusal açıdan doğru bir sevgi anlayışına ilerlemesi mümkün değil. Yani bir kişi gerçekten seviyorsa ne zorbalığa evrilecek ne de başıboşluğa evrilecek bir yapıda olacak. Şimdi aslında şunu da ifade etmek lazım. Yani bizler bugün en çok tartışılan konulardan bir tanesinin evlilik ve aile kurma olduğunu görüyoruz. Özellikle çocukların nüfusu olan oranının düşmesi ciddi anlamda tartışılan hususlar. Ama burada ilk tartışılması gereken şey aslında çocuk ya da ailenin kurulumundan önce bu aileyi kuracak ya da çocuk sahibi olacak insanların duygu durumlarını kontrol noktasına hangi evrede oldukları. Şimdi şöyle düşünün. Videonun başında bohem çiftten bahsetmiştim. O bohem çift çocuk yapsalar ne olur? Yani düşünün, çocukları oldu ve aynı şiddet, kabalık ve ihtirasla ilişkilerine devam ediyorlar. O çocuğun onların şiddet, kavga ve ihtiraslarını yorumlama biçimine ne dersiniz? İşte onun için sevgi disiplinidir derken Scott Peck bu disiplinin hem kişinin kendisinde hem de karşısındakinde yapacağı katkılar, ruhani anlamdaki iyi noktaya gidiş hem kendisini hem de karşısındakini mutlu edecek bir noktaya erişecektir. Bundan dolayı da ne başıboşluk ne de zorbalık duygu durumlarımızda bize rehberlik edebilir. Peki bize duygu durumlarında rehberlik ne yapabilir? Denge. Yani kişi dengeli bir şekilde hareket ediyorsa o zaman o hizmetkarın işini yaparken en iyi ve en üst düzeyde bir memnuniyetle işini yapması hem kendisi açısından hem de sizin açınızdan olumlu noktaya doğru gidecektir. Bundan dolayı da sevginin en önemli tezahürü aslında disiplin ve denge olarak ifade edilebilir. Böylece dengeli bir anlayışla hayatımızı genişletebilir, etrafımızdaki insanların da daha iyi bir noktaya gelmesini sağlayabilir. Şimdi sevgi nasıl bir şeydir? Yani İnsan herkesi sevebilir mi? İnsan herkesi sevemez diyor Scott Peck. Yani biz insanlığa sevgi duyabiliriz. Canlılara sevgi duyabiliriz. Doğaya sevgi duyabiliriz. Ama bütün insanlığı bir kişiyi sevmek gibi sevemeyiz şeklinde bir ifadesi var. Benim aklıma burada Küçük Prens'teki gül olayı geliyor. Neden? Çünkü Küçük Prens'te şu soru soruluyor. Diyor ki bütün gül bahçesine sahipsin ama senin için tek bir anlamlı gül var. Niye? Çünkü o gülü sen yetiştirdin, o güle sen baktın ve o gül senin için değerli ve anlamlı hale geldi. Şimdi gönül ister ki bütün insanlığı kurtarmak, gönül ister ki herkese yardımcı olmak, gönül ister ki her yerde sevgimizi sınırsız bir şekilde verebilmek. İşte Scott Peck'in burada demek istediği şey bu. Yani bizim sınırlıklarımız var. Yani bütün gül bahçesine belki bakamıyoruz ama bizim baktığımız gül bizim için değerli. Onun için de sevdiğimiz insanlar bizim için değerli. Niye? Çünkü emek veriyoruz. Yani demin disiplin derken oraya geliyoruz. Sevgi emek ister. Yani eğer biz sevgiden bahsediyorsak karşımızdakini anlamayı, dinlemeyi, emek vermeyi ve onun için ve onun da bizim için belli davranışları ortak alanda birleştirebilecek bir kesişim kümesi oluşturmayı gerekiyor. Çünkü hepimizin farklılıkları var. Yani eşimizde de farklılığımız var, çocuğumuzda da farklılığımız var, işte mesai arkadaşlarımızda da farklılığımız var. Ama bu farklılıklarla beraber eğer birbirimize değer veriyorsak ve seviyorsak o zaman bu değer verdiğimiz insanlarla o kesişim kümesini bulup o tekamül durumumuzu arttırmamız gerekiyor. Ve şöyle de bir ifade kullanıyor Scott Peck. Bazı insanlar sevgide daha geniş bir sevgi çemberine sahip olabilirler diyor. Fakat çoğunluk dediğimiz gibi daha sınırlı bu noktada davranabiliyor. İşte biz kendimizin sınırlıklarını ve gücünü bilerek hareket etmemiz gerekiyor. Ve biz bunu eğer bilirsek ne kendimiz yıpranmış oluruz ne de karşımızdakini yormuş oluruz. Çünkü sevgi gösterisi ya da sevginin ortaya konulması eğer bizim tarafımızdan doğru bir şekilde ortaya konulmazsa
karşıdaki insanlar için de yıpratıcı bir süreç olarak algılanabilecektir. Neden? Çünkü burada özellikle kendini dağıtma dediği bir ifade var. Yani insan her yere yetişeyim derken kendisini kaybeder ya da herkesi seviyorum derken asıl sevmesi gerektiği kişiyle olan ilişkisi bozulabilir. Onun için dengeli bir tutumla çevreye ve sosyal hayata giriş yapmakta fayda var diyor. Ve Scott Peck bu bölümün sonunda özellikle bir noktaya vurgu yapıyor. Diyor ki benim öz disiplinimden bahsetmem, görev, sorumluluk olarak sürekli vurgularda bulunmam bazı okurlarımızı rahatsız edebilir. Ama işin aslına döndüğümüzde, yani temele indiğimizde şöyle bir ifade söyleyebiliriz. Size bir sır vereyim mi desek, o sır yine ne olacaktır? Disiplin olacaktır. Çünkü gerçek sevgi disipline bir hayat ve gerçek sevgi karşımızdakine riayet ederek, onu önceleyerek ve kendimizi de önceleyerek, yani ne kendi benliğimizi sıfırlayarak ne de onun benliğini bizim için sıfırlamasını bekleyerek olacaktır. O dengeyi, o altın oranı hayatımızda sağlayabilmemiz gerekiyor. Eğer biz bunu sağlarsak zaten tekamül ettikçe karşımızdaki insan olan sevgimiz de artacaktır. Ama eğer biz bu işte o disiplin içinde ifade ettiğimiz o dengeyi sağlayamazsak o sevgi belki de bizi tüketecektir. İşte bugün aile kurarken birçok insanda aslında en temel kaygı şu: disiplin, sorumluluk ve görev bilinci oluyor. Halbuki aslında o disiplin, sorumluluk ve görev bilinci dengeli ve karşımızdaki insanla yaşamı genişletecek bir tarzda kurgulanırsa yaşamı kolaylaştıran, sevdiğimiz insanın da gerçekten bizi sevdiğini hissettiğimiz nokta oluyor. Eğer o disiplini sağlayamıyorsa, eğer o dengeyi sağlayamıyorsa aslında korkulması gereken orası. Çünkü hem kendisine hem de size zarar verici bir noktaya gelebilecektir. İşte o aşırı katı tutum ya da boş vermiş bir tutumdan bahsetmiyoruz. Buradaki disiplinden kastımız denge ve iki taraflı olarak birbirini anlama çabası diyebilirim. Şimdi bugünkü müzakeremi burada bitiriyorum. Yani siz de etrafınızda gördüğünüz ilişkilerden hareketle sevginin nasıl yorumlandığını ya da anlaşıldığını videonun yorum bölümüne atarsanız yine müzakeremiz devam ediyor. Haftaya sevgi ayrılıktır başlığını ele alacağız. O müzakeremizde sizlerin sorularını da ele alabiliriz. Kapatmadan önce videomuzu beğenmenizi, abone olmanızı ve bildirimlerinizi açmanızı rica ediyorum. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi akşamlar.